Şubat 2005 MÜSİAD'ın Genel İdare Kurulu Denizli'de yapılacak. MÜSİAD'ın Genel İdare Kurulu 2 ayda bir yapılan genel merkez ve şubelerimizin başkan ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı bir koordinasyon ve kurmaylar toplantısıdır. 2005 yılı Şubat ayında genel başkanlık yaptığım dönemde Denizli'de Genel İdare Kurulumuz yapılacaktı. Cumartesi, pazar günü ve cuma akşam üzeri genel merkez yöneticileri ve Marmara bölgesinde İstanbul'a yakın olan yerlerden gelen şubelerimizin başkan ve yöneticileriyle Türk Hava Yolları'nın uçağına bindik ve Denizli için havalandık. 20 dakika ya geçti ya geçmedi ki şiddetli bir türbülans sürecine girdik ve uçak öylesine sert bir şekilde sarsılıyordu ki çığlıklar, tabii herkeste korku, panik had safhada. Uçağın ışıkları söndü ve uçak düz değil yan yan uçuyordu. Kaptan sakinleştirmeye çalıştı ve merak etmeyin yolculuğumuz devam ediyor güvenli bir şekilde diye. Daha sonra Denizli Havalimanı'na yaklaşırken kaptan bir anons yaptı. Ege'de bir rüzgar kırığı olduğunu ve şiddetli rüzgar nedeniyle Denizli Çardak Havalimanı'na iniş izni alamadıklarını ve Antalya'ya doğru iniş için talimat aldıklarını ifade etti. Ama o rüzgar kırığı, şiddetli savrulma devam ediyor. Genç, yaşlı, kadın, erkek çokları yani bağırıyorlar, çığlık atıyorlar ve uçağın içinde Denizli Spor ile Süper Lig maçı oynamak için gelen Malatya Spor kafilesi de vardı. Tabii bu gerçekten kaygılı ve sıkıntılı yolculuk devam ederken kaptanımız bir anons daha yaptı. Antalya için iniş izni alamadığını ifade etti. Çünkü orada da şiddetli rüzgar devam ediyordu. Bu defa İzmir'e inmek için talimat aldığını söyledi. İzmir'e doğru yöneldi. Bir 15 dakika geçti ki İzmir'e inişin de iptal olduğunu söyledi ve İstanbul'a geri dönüş için talimat aldıklarını ifade etti. Yaklaşık tam 2,5 saat havada kaldık. Yani İstanbul'dan neredeyse Frankfurt'a, Stuttgart'a uçacak kadar uzun bir mesafede İstanbul Denizli'ye uçak yolculuğumuzu tamamlayamadan İstanbul'a geri indik. İnince hemen Topkapı Otogarı'na temasa geçti Genel Sekreterimiz Nihat Alayoğlu Bey. Bir otobüs kiralayalım ve mutlaka Denizli'ye gidelim. Çünkü sabahleyin Türkiye'nin her tarafından gelecek MÜSİAD yöneticileriyle Genel İdare Kurulu yapacağız. Ve Atilla Koç Bakanımız, o zamanki Kültür Bakanımız da toplantımızın şeref misafiri. Onun konusuyla alakalı da gündemlerimiz var. Bizim mutlaka sabahleyin Denizli'de olmamız gerekiyordu. Otobüs arayışlarımız devam ederken o zamanki Türk Hava Yolları Genel Müdürü Sayın Temel Kotil ile temasa geçtik ve İzmir'e uçak inebiliyor mu diye sorduk. İnebiliyor dediler. O zaman İstanbul-İzmir uçağı işte yetişebilir miyiz? Şu anda var mı? Var. 2 kişi alabiliriz dediler. Ben ve Genel Başkan Yardımcımız, Teşkilatlanma Başkanı Ömer Cihat Vardan hemen uçuşumuzu İstanbul-İzmir uçağına kaydırdık. Apar topar bindik. Diğer arkadaşlarımıza da dedik. Onlar hakikaten çok sarsılmışlardı. Bu gece istirahat edin, yarın sabah ilk uçakla gelirsiniz dedik. Ve tabii çokları oldukça yorgun ve bitkindiler, sarsılmışlardı. Biz Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcısı sorumluluk ve görev gereği hemen İzmir'e hareket ettik. İzmir'e giderken de MÜSİAD İzmir Başkanı, şimdi rahmetli olan Abdurrahman Başkanımız vardı, Allah rahmet eylesin. Ona da haber verdik, bizi karşıla İzmir'de gece yarısı diye. O da karşıladı bizi İzmir'de.
Ve İzmir'e indikten sonra da yaklaşık 3 saat bir karayolu yolculuğuyla gece 3.30'da Denizli'ye vardık. 3 saat kadar ya uyuduk ya uyumadık, kalktık ve Genel İdare Kurulumuzu başlattık. Bakanımız Atilla Koç katıldı. Tabii bizim yaşadıklarımızı bilmeyen diğer arkadaşlarımız Türkiye'nin değişik yerlerinden gelmişlerdi. Onlar farkında değildi ama biz böylesine gerçekten sarsıcı ve maceralı bir uçuştan sonra görevimizi yapmak üzere Denizli'de MÜSİAD ailesiyle buluştuk ve programı cumartesi, pazar günleri gerçekleştirerek tamamlamış olduk.